Sadece kadınlar giderdi buraya. Kırgızlar bu atıştırmayı çok seviyor. Vay benim kardeşim ya. Kırgız erkekleri romantik midir? Romantik, evet abi. İstersen at, istersen dana, istersen kuzudan mesela değişik değişik bunu çeşitlendiriyorlar. Her zaman ilk önce borsok gelir masaya. Ya ne yersek oyuz ya. Ben de ona katılıyorum. Dostlar o bir şey değildi. Deli yedik. Mardinli şefimle beraber Kırgızistan mutfağını yorumladık. Lan ne yapıyorsun? Gel seveyim seni, gel. Dostlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Melih kardeşiniz Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve bugün dolu dolu bir gün geçirmeyi hedefliyor. Öyle hissediyor ve bugün burada yaşayan Türklerle buluşacağım. Bana onlar gösterecek. Sokak lezzetlerini tanımak istiyorum. Biraz akşamını görmek istiyorum buranın. Ve eminim ki dolu dolu güzel bir video olacak. Dışarı çıkmadan bir sizi selamlayayım dedim. Şimdi gidelim. Bişkek böyle bir yer dostlar. Biraz yeşil. Sonbahar geliyor tabi. Renkler değişmeye başladı. Ve burada da tabii ki Rus mimarisi. Bu coğrafyada gezdiğim ülkelerde çok net görülüyor. Yani Rusya, o işte Sovyetler Birliği buranın eğitimine, binalarına, yollarına, kültüre, her şeye sirayet etmiş. Sovyetler Birliği'nden kalma parklar var mesela, şu karşıdaki yerde öyle. Burada Rusça çok yaygın. Yani Kırgızca, Rusça. Gençlerde yine İngilizce bilme oranı yüksek. Ben burada bir üniversiteye gitmiştim. Orada da eğitim seviyesinin yüksek olduğuna şahit oldum. Tabii Kırgızca, Türkçe bazı kelimeler var. O yüzden anlaşmak da çok zor olmuyor. Türk dizilerinden Türkçe öğrenenlerin sayısı da çok fazla. Bakın gençlerin sosyalleştiği güzel alanlar. Hava da çok güzel ya. Normalde kışın burası çok soğuk, sert oluyor. Yazın da çok sıcak oluyor. Sonbahar zamanı böyle güzel. Sokakta çok fazla karşılaşacağınız bir şey var. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Çalap ayran. Bu da mı ayran? O nasıl bir şey oluyor? Nane. Buğday ve naneden. Ha, çorba gibi değil mi bu? Ayranından bir deneyeyim bakayım bir tane. Ufak bardaktan alayım bir tane. Rahmet. 24 som. Bayağı tuzlu ama. Sen mi yapıyorsun? Öteki ne? Şuradaki? Kıvas. Ne o? Kıvas. Kıvas. O nasıl oluyor? Nasıl bir şey? Kıvas buğday. Kapot yapıyor. Onu bilmiyorum. Biraz fiyatlardan da bahsetmem gerekirse, bu Rusya işte Ukrayna savaşından sonra fiyatlarda ciddi artış olmuş. Şu anda o demin kayıt yaptığım evde ortalama kiralar $500 falan bu bölgede, o kaldığım yerde. Başka bir arkadaşım $600 kalıyor. Tabii bu çok merkezi yerler bunlar. Ama genel olarak da işte fiyatlarda biraz artış varmış. Tabii şimdi size bütün hepsini böyle teker teker gösteremeyeceğim. Yani nereden çıkıyorum? Bakın dostlar, bunlar da o kurt dediklerimiz atıştırmalıklar. Kırgızlar için çok önemli. Göçebe hayata uygun bir atıştırmalık. Bunu bazen Kırgızlara özel sütlü çayla tüketiyorlar. Bazen ise suyla tüketiyorlar. Bozulmuyor. Yoğurdu alıyorlar, kurutuyorlar güneşte ve tüketiyorlar. Ben daha önce denedim. Bak, QR koduyla kardeşim hemen ödeme yapıyor. Abimin tezgah hızlı. Kırgızlar bu atıştırmayı çok seviyor. Ben de bir tane deneyeyim. Hangisinden alayım ya? Burada ne yapıyorsun abi? Burada ne yapıyorsun? Vay benim kardeşim ya. Geleceğin Cumhurbaşkanı. Kardeşim, tanıtım yapıyoruz. Kırgızistan'ımızı tanıtıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Master işini hallettik. Master işini hallettin. Bu kardeşimizin burada Friendly Hostel diye bir hosteli var dostlar. Böyle tam backpacker'lara, gezginlere uygun bir hostel ve Melih Bektaş koduyla geldikleri zaman lütfen biraz indirim yap. İnşallah. Tamam mı? Yani sözünü alıyorum burada. Yaparız abi. Eğer Bişkek'e gelirseniz dostlar, bu kardeşim kendini çok geliştirmeye çalışan, gördüğünüz gibi Kapımız genç yaşta. açık abi, kapımız açık. Eyvallah. Abi. Sağ olsun, bana da açtı kapısını. Bilek güreşi de yaparız, gelin abi. Bilek görüşü de yaptık. Instagram'dan takip edenler varsa buraya not düşüyorum. Geleceğe parlak. Türkçe var. Şu an nereye İngilizce gidiyorsun? var, Rusça var. Kurt değil, kurut. Kurut. Kurutmaktan mı geliyor acaba bu? Evet, kurutmaktan geliyor. İyi, çok anlamak çok zor değil herhalde. Güneşten kurutulduğu için buna kurut demişler. Yavaş yavaş anlarsın abi, yani benzer kelimeler çoktur yani. Değil mi? Mesela anlamına göre çok kelimeler, yani anlamına, yapımına göre seçilmiştir yani. O yüzden kurut diyor mesela. Ali, seni bulmuşken, lafını böldüm kusura bakma, seni bulmuşken. Şimdi bunların arasındaki fark ne peki? Arasındaki mi? Hı. Farklı bölgelere göre de farklı olur. Yani mesela bu, Evet. bu ne katıyorlar içerisine mesela? Adına göre olur. He. Şeker, şu şekerliydi herhalde değil mi Aliço?
Bu şekerliydi herhalde. Bundan denemiştim. Değil mi? Bu meyveli abi. tamam. Bu erikli bu. Ha, erikli. Bu neli? Yani Meyveli bunlarla denemiştim, fena öğrenip de değildi. Türkiye'ye gidip de girişimcilik yapabilirsin abi bunlarla. Girişimcilik fikri geldi bir tane Ali'yle. Yapabilirsin abi. Varsın bu sahada. Burada Bu ne ya? biberli abi. Allah Allah. Biberli abi. Bunu da dene. Nasıl acıdır bu ya? Ya dene abi ya. Tamam deneyeyim dur. Acı olsa ne olsun abi, denemek de olacak hayatta. Doğru söylüyorsun. Deneyeyim değil mi? Çok da acı değil ama orta. Güzel yani. Çok kuru ya, değil mi? Bu böyle tüketilir mi ya? Böyle tüketilir abi. Ama ağza damağa yapışıyor. Bu kurut genellikle yemekten sonra ve sokakta arkadaşlarla gezince yine de yine de bu uzak yollara, akrabalara da bundan götürülür. Ve yolculukta da bunu çok alır ya. Arabada gidip ağzına salır, yavaş yavaş tüketirsin abi. Türkiye'de de varmış bundan. Ben araştırdım bu arada. Doğuda bir yerlerde var bundan ama çok yaygın değil. Bizdeki keş var ya, Karadeniz'de böyle keşli makarna yaparlar. Ona çok benziyor bu. Ben de öyle abiden aldım Yani sanki. Dükkan işte, benim gibi, tezgah benim gibi takılıyorum bu arada. Hepimiz Türk'üz ya abi, Tabii ki. benzer yani. Evet, evet. Kökenimiz bir. Evet. Ali burada bu çiçekler bayağı yaygın ha. İnsanlar romantik mi Kırgız? Kırgız erkekleri romantik midir? Romantik evet abi. Gerçekten. Ama ben çok da romantik değilim maalesef. Kötü bir şey mi oğlum romantik olmak ya? Yok, kötü bir şey değil de. Ama benim yani insanın doğasındandır ya. Bende birazcık yok gibi. He, inşallah olur bir gün. Ama olur abi. Tabii yani, inşallah. Biz Tabii ümidimiz var. Ali inşallah seneye evlenecek. İnşallah. Peki burada Belki de bu sene nasip ederse, belki sene de mi? gelecek sene. İnşallah. Ya Allah nasip ederse yarın da evleniriz ya bir de. Ali yaşını paylaşmak istemedi kardeşim. Ali bu peki Çünkü he. biraz yaşlı. Gençsin Ali çok be. Genç. Biz ölelim mi biz ya? 32 yaşındayım ben. Yok abi. Sır kalsın ya. Tamam o zaman seninki sır gel. Benim için Kes. benim için önceki videolardakilerde yaşını kes. Tamam. Genç bir Tamam. çocuk. Genç bir çocuk Ali kardeşim. Ali burada evliliklerde değişik adetler var mı? Neler var adetlerde? Adetlerde genelde yani Türk, Kazak, Özbekler birbirine 30%'den 70%'e kadar benziyor. Faiz bu arada yani şey gibi düşünün. Hani %70 benziyor. Gelenekler He, aynen. sadece bölgelere göre birazcık değişebilir yani. Neler var? Yani sizin videonuzu gördüm, Özbekistan'dan geldiğiniz videoyu. Mesela Linç yedik be o videodan da. İzleyenler varsa Instagram'da. Adamlar Videoda- inkar etti. Ben dedi bizde dedi Türk geleneğinde böyle bir şey yok. Başlık parası yok dedi. Ama var bunlar. var. Var. Burada da var. Kırgızistan ve Özbekistan'ın farkı var. Düğün yapmada mesela yani kültür şeyinde. Özbekistan'da kızın babaları, kızın erkek kardeşleri düğüne gitmez. Kırgızistan'da gidebilir. Kızın babası mesela evleniyor. Kız ve erkek düğün yapıyor. Düğün günü kızın babaları, amcaları, akrabaları sadece kadınlar gider düğüne. Özbekistan'da. Ama Kırgızistan'da gidebilir hepsi. Babasının dedesi de gidebilir yani. Anladım. Başlık Düğün parası olursa. var değil mi burada? Başlık parası var. Ne Başlık kadar parası- ortalama? Ortalama çok da bilmiyorum da tecrübem yok olduğu için benim bildiğime göre $2000 falan olabilir ya. Kırgızistan'da da bölgelere göre farklıdır. Bazı bir bölgelerin kızları pahalı gelir. Allah Allah. Aliço. Ya genelde hep genç insanlar var burada ya. Bişkek'imiz iki farkıyla tanınır. Ha? Bir tarafı Yeşilşehir, bir tarafı gençler ve öğrenciler şehri adı verilmiş şehirdir Bişkek'imiz. Ha. Bu arada dur ben şuradan bir şey de göstermek istiyorum Aliço. Bak dostlar burada çilek yetişiyor. 200 somyon ne? Şunların adı neydi ya? Karagat. Aliço şey diyordu işte buradaki genç nüfustan bahsediyordu. Öğrenci şehri aynı şekilde yeşil bir şehir burası. Evet. Ve birçok kafe olduğunu gördüm ben burada. Yani gençler var olduğu yerde yemek vardır ya abi. Değil mi? Eğlence Bunlar- vardır, evet, enerji girişim- vardır. Evet, enerji var, girişimci kafası var. Hemen gençler için güzel rahat bir estetik bir Sen bu- kafeleri yapıyor abi. Ya sen bu girişimciliği kafaya taktın yalnız ha. Yani Aliço. abi işte yapmak Büyük lazım bir iş abi. adamı olacaksın herhalde. Ya, Daha doğrusu iş adamı değil. Aliço'nun şeyi. Baksana abi gençler takım elbiseyle geziyor. Onlar daha 20'li küsur yaşlardalar. İnsanlar geldi. burada Şey gibi. üniversitenin bir Kampüsü mü var? He. Bakın burası. Diplomatlar Üniversitesi. Bunlar diplomat mı olacak bu Evet, kardeşlerim? diplomatlar bunlar ya. Vay be. Politikacılar burada da. Şimdi mantıcıya geldik dostlar. Bir de ben bu mantıyı Gürcistan tarafında da gördüm ha.
Aliço. Büyük böyle Gruzya'da değil mi? mı? Ha, Gruzya. Gruzya. Gürcistan'a Gruzya diyorlar burada. Seninle karşılaşmak güzel oldu ha. Abi ben de sevindim ya orada çıkınca Değil mi? Bir baktın evet, tam birisi evet. bir sima Kaş geldi. gördüm böyle abi. Kaşımdan mı tanıdın? Evet kaşından tanıdım abi uzaktan. Oturup rahat rahat yiyelim abi. Öyle diyorsun. Sağ ol çocuk. Selamünaleyküm. Mantımızın kaç türü var? Hazır mantı bir cüsay, hazır et, bir şakat piyoda. Opşin negisi kaç türü var? O şey Türk türü var. Genelde 4 türü varmış mantımızın. Et, Kartoşka, patates, cüsay, bu bizim yeşil otlarımızla. Ve üçüncüsü aşkavat. cüsay, tıkva, Türk. Tekva. Üçüncüsü tıkva, aşkavat. Bu sarı var ya. Ve buharla da haşlanılıyor. Buranın mantısı böyle dolu dolu hamuru ama Gürcistan'daki gibi kalın değil Aliço. Yani hamuru biraz ince geldi. Tadalım bakalım nasıl olacak. Bizim kültürde profesyoneller. O kadar Babamız diyorsun ha. profesyonel. Ablamız elinize sağlık. Rahmet. İnşallah. Türkiye'ye gidecek kızım diyor. He inşallah. Ben çok yemeyeceğim bugün çünkü farklı şeyler tatmak istiyorum. Hazırladığını. Bakın burada da hazırlanışı var. Abilerimiz hamurları açıyor. Buradan dolduruyor şu şekilde. Kolay gelsin. Şükür olsun. Burada mı pişiyor? Evet burada yapıyor. Yok başka yerde yapıyor. Burada hazırlıyor. Ha burada bu şekilde hazırlanıyor. Evet çaylarımız geldi önden. Burada çay böyle yemekten önce geliyor. Bizim kültürümüzdür. Evet. Bu da yeşil çay. Yeşil çay mı? Evet yeşil çay. Çayı çok uzun süre demlemiyorlar. Evet sıcakta yeşil çayı tavsiye ederiz. Ha. Çünkü yeşil çay kanı suyu tutuyor. Kanımız hızlı döner. Ha. Evet. Bu sağlamdır bu yeşil çay. Bu da şey değil mi? Nan mu? Evet nan ekmek. Nan ekmeği. Dostlar yine ortasına sosunu koymuşlar. Dostlar. Ha. Evet, başarılı. O güzel mantılar da bunun iç tarafında pişiyor. Teyze çekebilir miyim? İçini. He. Oo. Bakın. Bunun güzelliğine bak. Rahmet. Sağ olsun. Mantı güzel, hoşuma gitti. Hamuru ince. Buraya gelmeden önce yani birkaç ay önce Gürcistan'daydım. O bayağı böyle bir hamurluydu. Hamuru çok kalındı. Ama bu kıvamında iyi. İçerisine çok fazla da şey katmamışlar. Farklı versiyonları da var. Ben etlisini, otlusunu denedim. Güzeldi. Şimdi dostlar benim evinde kaldığım o şey var. Abi var bir tane Fatih abi. Çok kral, çok renkli bir herif. Şimdi o aradı. Onunla buluşmaya gidiyorum. Şaka maka dostlar biz bir 3-4 kilometre yürüdük. Şimdi Papamardin'e geldik. Baksana burada. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş Efendim geldiniz. merhabalar, hoş bulduk, merhabalar. Kardeşim sen ödeme ya. Ben Bu arada Delil mekan sahibi. Adam çıkmış, bütün Türkiye'de işletmeyi yapmış. Çalışmış işletmelerde sonra gelmiş Bişkek'in tam göbeğinde Papamardin'i kurmuş. Evet, Papamardin Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ender Ender. şeflerden. Ender şeflerden bir tanesi. Şu anda da burada gidiyorsun reis. Burada da artık Evet. yeni şeyler açılıyor, şubeler açılmaya başladı. Evet. 3. şubeye ulaşıyoruz. Burada Çekirdekten inşallah. yetiştirdim burada. Tabii, Gidiyorsun. Tabii. Yaklaşık- Mardin'in yarısını getireceğim buraya. İnşallah. Nüfusu çoğaltıyoruz. Aynen. Abi biraz yürüdükten sonra Delil dedi ki burada Kırgızistan yemekleri var. Başkan bura mı en iyisi? Evet, şimdi burada Çaykhana Navat diye bunun bir sürü zinciri var, zincir şeklinde. Hı. Bütün yöresel yemekleri burada bulabiliyorsun. Mesela Kırgızistan'ın 5 parmak diye bir yemeği var, hamurdan ve etten yapılan. İstersen at, istersen dana, istersen kuzudan mesela değişik değişik bunu çeşitlendiriyorlar. Böyle güzelce kemik suyundan, et suyundan, hamur işlerinden, ondan sonra etten yapılan bir yemekleri var burada mesela. Onu bugün deneyeceğiz. Tamam ben sana beraber. şeyi sormak istiyorum bir de. Burada tatlı var mı başkan? Burada Ben hiç Kırgızistan'a ait Kırgızistan'ın kendine ait bir tatlısı yok. Tatlıyla genelde hep universal tatlılar. Çünkü buranın iklimi tatlıya ve şeye uygun olmadığı için genelde sebze, burada yetişen sebzeler,
Ondan sonra et ve hamur işlerinden oluştuğu için mesela en çok et tüketiliyor burada. Eti çok severler Kırgızistan'da. Onun için genelde böyle tatlı kültürü falan Yok ha? ama Ha. çok severler tatlıyı. Dışarıda böyle İtalyan mutfağından, Fransız mutfağından böyle değişik konseptlerde kafeler, restoranlar var. Burada en çok ahududu ve çilek yetişiyor. Buradaki ahududu ve çilekler çok lezzetli. Tamamen natürel, doğal. Onun mesela reçelini yaparlar. Çok güzel reçel yaparlar. Onu kahvaltıda sabah çayla, sütlü çayla Tüketiyorlar. içerler. Ali'cim gel biz köşemize çekelim arkadaşlar çekimlerine devam edelim. Evet. Başkan yalnız gurme gibi konuştu değil mi? Bayağı böyle bir... Ama o zaten Adam sektörün içerisinde ama zaten. söyledik Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ender şeflerden bir tanesi. Evet, evet. Borsok kaymak karışıyor. Daha içi börek. Daha jareni mantı. Bir porsiyonda kança var? 5 Daha bir Abi demin çatı Kardeşim beni şeyden alttan alırsan sevinirim. Kilin fazla belli olmasın. Abi geleceğin gibi parlak, gözüm seveyim, çok yakışıyor sana ya. Abartıyor olabilirsin şu an. kellik yakışıyor sana. Teşekkür ederim. Kellerin çok zeki olduğuyla alakalı biliyorum. Bilimsel bir gerçek var yani. Tabii. Yemekler gelmeye başladı dostum. Şefim, bahsedeceğim mi anlatmaya yavaştan? Bize bir Kırgız mutfağını izleyen bilsin artık ya şu mutfağı. Dostlar, masa doldu. Yani şu anda göze güzel hitap ediyor. Şimdi şefim... Başlangıçlarla başlıyor. Değil mi? Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Doğaçlama bir tanışmamız var. Evet. Bu arada gerçekten çok memnun oldum. Sizin vesilenizle çok güzel ağırlanıyorum burada. Ayrıca teşekkürler. Rica ederim. Ne demek. Konumuz zaten sokak lezzetleriydi. Kırgız mutfağıydı ve senle finali yapacağız. Size kısa bir bilgi vereyim Kırgız mutfağı ile ilgili. Kırgız mutfağı genelde buranın belirli sebzeler yetişiyor. Bunlar başta olmak üzere mesela soğan, sarımsak, işte havuç, patates ve lahana ve et. Öyle burası kırsal bir alan olduğu için böyle çok meyve işte sebze yetişen bir yer değil ama burada etin en güzelini işte mutfağı da böyle çok geniş değil aslında Kırgızistan'ın ama eti çok severler. Etle ilgili mesela bir sürü çeşitlendirilmiş yemekleri var. Hamur ve et üzerine daha çok ağırlık. Mesela bu gördüğümüz borsok. Bunu yağda pişiriyorlar. Bizim bildiğimiz lokma tarzı. Yani Türkiye'deki lokma gibi ama bunu böyle şekersiz sadece unla yağda kızartıp bunu mevlütlerde, ondan sonra cenazelerde bu tarz şeylerde mesela hayır yapacağı zaman dağıtırlar mesela cenazelerde, düğünlerde her zaman masada bulunur. Bununla başlanır mesela yemeklere. Kırgız mutfağında her zaman sıcak çay muhakkak vardır. Ya yeşil çay ya da siyah çay içilir. Bir şeker var, şeker türü navat diyorlar buna. İsmi navat. İran'da Bunu- da buna nabat şekeri. Evet, yani Aynısı hemen değil mi? hemen aynı şeker, evet, aynı şeker. Daha Abi doğal. neler geliyor böyle daha. Bu şey Bu da galiba 5 parmak. Ha. yöresel yemek 5 parmak böyle hamurla etten yapılıyor. Mesela bu şekeri böyle atıyorsun. Ondan sonra çayı dolduruyoruz böyle. Bunu karıştırmıyoruz böyle mesela. Doldurduk çayı Allah. bu şekilde hiç karıştırmıyoruz. Bu zaten bu şeker hemen erimiyor. Bir çaydanlık çay içersin hiç karıştırmadan böyle yemekle ya. beraber. Erzurum'da Bunu- kıtlama yapıyorlar ya o tarz bir Kıtlamanın şey. haricesi. O tarz bir şey. Bu da piyale bardağında içiyorlar genelde. Bu bence Çin'den gelen bir kültür olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz çayları Çinler içiyor ve Kırgızlar da Orta Asya'da daha doğrusu Kazakistan işte Özbekistan'da ve Kırgızistan'da böyle piyale ile çay içilir. Navat tarzında bu şekilde yemek arasında bu çay tüketilir. Mesela çok soğuk şeyler işte zararlı şeyler tüketmezler. Sadece böyle gördüğünüz gibi sadece şekeri koyduk böyle eritmeden bu şekilde bunu böyle yemekle içiyorlar. Yemeğin başlangıcında mesela kaymakla beraber Kırgızistan'ın süt ürünlerinden mesela kaymak yaparlar. Doğal kendi kaymakları falan da var. Mesela borsoğu bandırırlar. Bununla beraber bir başlangıç olarak bununla başlarlar yani borsok. Her zaman ilk önce borsok gelir masaya. Çay gelir. Ondan sonra çayla borsokla başlanır. Ondan sonra daha sonra ana yemek işte ara sıcak. Mesela ara sıcaklarda böyle bir şey var. Mantımız var. Bu mantı içinde ot var. Ben hemen içini açıyorum hocam. Tabii açabilirsin katı olur. Sen gömersin şimdi onu. Tek lokma. Ben ilk defa yiyeceğim bu arada. Şöyle yapalım. Tabii. Tek lokma mı yemek icap eder? Baba sen kamera olmasaydı öyle yapardın. Şu içindeki otu merak ediyorum. Evet. Ot dedin ya, ne otu hocam bu? Şimdi bu otu da tanıtacağım size. Bu ot Van otlu peynirin içindeki olan bir ot. Allah Allah. Adı ne Tabii. hocam? Biz mesela Doğu mutfağında buna sirik derler. Ben mesela Türkçesi de sirik diye biliniyor aslında. Sirik otu. Da, sirik. Yumuşak G ile sirik. Sirik otu diye halk arasında biliniyor bu. Bununla Bu beraber yenilmesi çok- için mi? O sos.
O sosu daha sonra. Yani normalde böyle evet bunu da ayrıca herkes kendine göre çeşitlendiriyor restoranlar, kafeler. Tabii Ben izninizle bir deniyorum hocam. Tabii ki abi tabii. bu Van peynirinin olduğu içindeki bulunan ot aynısı sirik deniyor. otu Burada var. evet burada da cüssay diyorlar. Rusça ve Orta Asya'da genelde cüssay diye kullanılıyor. Daha çok Uygur mutfağında da kullanılıyor. Bu lahman mesela Uygurların kendine özel bir yemeği var lahman. Lahman da çok kullanılır. Ben şöyle bir Başlangıç mesela ilk önce mantı dediğim gibi, borso ve ana yemekler mesela 5 parmak var böyle göstereyim size. Böyle bu 5 parmak var. Bu 5 parmak da iyice kaynamış, haşlanmış etin kemikle daha çok at etiyle yapıyorlar bunu. Atın suçu kendi yok. Biz şu an yemediğimiz için, bizim kültüre uygun olmadığımız için, alışkın olmadığımız için biz tüketemiyoruz şu an bunu. Onun için dana etiyle istedim. Bunu hamuru yaparlar elle, açarlar. Güzelce haşlarlar, çıkartırlar. İyice haşlanmış etin suyundan, kendi suyuyla etin veyahut da at eti de olabilir veyahut da kuzu da olabilir. Bununla beraber bu güzel ondan sonra birleştiriyorlar bunu. Patatesdir, işte hamur ve et, soğan. Kremize soğan yaparlar mesela güzelce. Ondan sonra hamurunu açarlar, kaynatıp çıkartırlar hamuru. Eti ayrıyetten pişirirler, haşlarlar güzelce, çıkartırlar. Ondan sonra böyle bir sunum gerçekleştirip bunu normalde böyle elle yemen gerekiyor aslında. Bunun manası bu. 5 parmak. Evet. Bunu 5 parmak yani elinle yiyorsun bunu. Kırgızistan'ın milli yemeği 5 parmaktır. Genelde Kazakistan'da aynı şekilde bizim kendi milli yemeğimiz diyor ama bunu şöyle Orada 5 parmak diyorlar. Tabii 5 parmak. Burada 5 parmak, aynı, orada 5 parmak. Aynı tabii. Bu Orta Asya'nın aslında olan bir kültürü, bir yemeği, bir kırsal. Böyle bir mesela yemek var. Burada patates çok yetiştiği için genelde soğan ve patates. Buna da kurdak diyorlar. Bizim mesela böyle tabiri caiz böyle kemikli kavurma yaparlar böyle mesela doğuda, kazanda falan. Bunlar da aynı şekilde yapıyor. Ve patatesi ayrıyetten kavurup patates üstüne et ve soğanla bunu tüketip ismini de kurdak diyorlar. Kurdak. Evet, kurdak. Ana yemeklerinin bir tanesi bu da. Yemek daha var tabii böyle bunların hepsini tüketemeyeceğimiz için ancak bu kadar sipariş Bir dahaki verebildik. sefer yiyelim. Evet. Bence Böyle birkaç bir şeyler daha var yöresel Kırgızistan'ın yemekleri, ondan sonra milli içecekleri, farklı şeyler. Onları daha sonra da böyle gezip dolaşıp size tanıtabilirim. sabah güne Delil Usta burada çok haklı. Sabah eti sevmeleriyle alakalı yapmış olduğu yorumlardan yola çıkacak olursak mesela bizim Türkiye'de şey vardır ya hani sabah kahvaltılarında işte peynirli poğaçalar daha ağırlıklıdır. Peynirli börekler falan filan insanların daha çok tercih ettiği şeylerdir. Peynirli olması sebebiyle hafif olacağı ihtimali düşünülerek burada hepsi etli hocam. Evet, etli ama sabah genelde bir şey yemezler. Daha çok mesela borsok. Bir de buranın ahududu mesela reçeli yapıyorlar burada. Ahududu çok olduğu için ve çok lezzetli, çok kaliteli gerçekten ve çilek. Ondan sonra Fatih arkadaşımızın dediği gibi piraşki mesela hamurdan böyle piraşki buna benzer böyle patatesi yaparlar. Bunu çay, süt ve reçel, borsok veyahut da piraşki sabahları yerler. Öyle çok kahvaltı bir kültürü de yok aslında. Hemen böyle atıştırayım, yiyeyim. İşte mesela eskiden Kırgızlar dağda, bayırda, kırsalda işte hayvancılıkla uğraşıyor. Göçebe hayat. Tabii. Göçebe hayatı olduğu için böyle oturup aman bir keyif yapayım şöyle. Ama mesela günü bitirirken de böyle kazanı kurarlar. Kuzuyu keserler, eti çok severler mesela. Kazana koyarlar. İşte kurdağaktır, işte 5 parmaktır. Hepsini işte tüketiyorlar. tabii. Bir de at sütü. Hımıs dedikleri hımıs var zaten at sütü olduğu için. Bunun belli bir süre beklenir, mayalanır, ondan sonra içerler. Ama güç verdiği ve gerçekten sağlıklı bir et olduğu duyuyoruz. Ya ne yersek oyuz ya. Ben de ona katılıyorum. Gerçekten. At dersek at oluruz diyorsun abi. Ya at yersek at oluruz değil de yani illaki o hayvanın bir genetik bir şeyleri Değil mi? ulaşıyordur. Her hayvanın farklı bir şey mi var diyorsun ya. Sonuçta besleniyoruz yani onlardan. Çok sağ olun, afiyet olsun. Valla ben de sizinle beraber öğreniyorum. Şimdi biraz yemekleri tatma vakti. Можно смотреть, пожалуйста, 5 parmak yemeği. Yok. Asıl mesele o zaten. 10 kişiye lezzetli yemek çıkarabilmek, doğru mu? Tabii. Dostlar o bir şey değildi. Deli yedik. Ama mekan güzel. Yediğim yemeklerin hepsi lezzetli. Kırgız mutfağını da beğendik. Çok yorum yapamayacağım. Kan şekerim çok yükseldi. Mardinli şefimle beraber Kırgızistan mutfağını yorumladık. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.